Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu. 8'de Sağlık'tan herkese günaydın. Bugünkü konuğumuz kadın doğum ve hastalıkları uzmanı operatör doktor Esra Saygılı. Hocam hoş geldiniz. Hoş Merhaba, geldiniz. hoş Merhaba. bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Çok merak edilen soru var. Hemen başlıyorum. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar nelerdir ve nasıl bulaşır? Cinsel yolla bulaşan hastalıklar aslında yıllardır bildiğimiz zührevi hastalıklar. Bu konuyu gündeme getirmek istememin esas sebebi de aslında eskiden artık tarihe gömüldüğünü zannettiğimiz sifiliz gibi enfeksiyon hastalıklarının bile toplumda aslında çok sık görülmeye başlanmış olması. Bu cinsel yolla bulaşan hastalıklar insanlardan insanlara ten tene temasla cildin ve mukozanın birbirine değdiği her şekilde yakın temasta geçebilen hastalıklar. Dolayısıyla insanları bu konuda bilgilendirmek, nasıl bulaştıklarını anlatmak ve hangi çeşitler olduğundan bahsetmek istedim. Nelerdir diye sordunuz. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar tabii ki çok fazla. Bir kısmı viral hastalıklar, bir kısmı bakteriyel hastalıklar olarak ve paraziter hastalıklar olarak da kategorilere ayrılıyor. Örneğin hepatit B, hepatit C, HIV, sifilis, gonore, klamidya, human papilloma virüsle genital siller yapan human papilloma virüs, herpes simplex virüs, trikomonas gibi çeşitli enfeksiyon çeşitlerimiz var. Peki belirtileri nelerdir? Ne zaman ortaya çıkar bulaştıktan sonra? Cinsel yolla bulaşan hastalıkların çeşidine göre aslında verdiği belirti, şikayet tamamen zaman olarak da farklı oluyor, şikayet olarak da farklı oluyor. Şöyle bir baktığımız zaman bakteriyel enfeksiyonlarda etkenle karşılaştıktan 3-4 gün sonra kadınlarda kötü kokulu vajinal akıntılar, idrarda yanmalar, vajinal yine akıntının eşlik ettiği ilişki sırasında ağrılar gibi çeşitli şikayetler verebiliyor. Fakat bir kadın hepatit B enfeksiyonunu aldığı zaman bunu bir ay sonrasında halsizlik, yorgunluk, bulantı, kusma gibi böyle basit bir viral enfeksiyonun etkisi gibi görebiliyor. Ya da HPV virüsünü aldığında bir kadın birkaç hafta sonra ya da birkaç ay sonra hatta birkaç yıl sonra bile belirtileri göstermeye başlayabiliyor. Bulaşan hastalığa göre değişiyor değil mi? Kesinlikle Evet. öyle ve tabii ki verdiği şikayet de değişiyor, zamanlaması da değişiyor. Çok geç dönemde de çıkabiliyor değil mi hocam? Tabii. Hepatit B gibi hastalıklar yani uzun bir süreden sonra da çıkabiliyor. Ki. Evet öyle çünkü kişi hiçbir şeyin farkında değil. Bariz bir şikayeti yok. Mesela kişi bir genital uçuk virüsü alsa aslında bunu ortaya çıkartmak daha kolay. Çünkü ağrılı, içi su dolu, dudak uçuğu gibi şikayetler verecek. Ama HPV gibi sizde pozitif olduğunu hiç anlamayabileceğiniz bir virüsle yıllar sonra sil olarak karşılaşabilirsiniz. Peki hocam özellikle toparlarsak yani genital olarak en önemli belirtisi ne? Genital olarak en önemli belirtisi kötü kokulu akıntılar, ilişki sırasında ağrılar, ilişki sonrasında kanamalar, daha önceden hiç olmayan normal sağlıklı bir ciltte çıkan döküntüler, kahverengi, beyaz renkli, karnabahar gibi kabartılı lezyonlar ya da içi su dolu, uçuğa benzer lezyonlar, ülserler. Bunlar aslında kişinin mutlaka kadın doğum uzmanına gitmesi gerektiğini gösteren işaretler. Bu belirtileri alıyoruz o zaman biz. Bu belirtilerle size geliyoruz. Bunlarla ilgili bir test yapılıyor mu hocam? Tabii. Bunlarla ilgili testler yapılıyor. Bazı testler kanda bakılıyor, bazılarına idrarda, bazılarına vajinal sürüntü örneklerinde bakıyoruz. Örneğin hepatit B, hepatit C, HIV, bu virüslere, sifilis etkeni, Treponema palliduma bunlara kanda bakıyoruz. Ama klamidya, gonore gibi, herpes simplex gibi, human papilloma virüs gibi etkenlere kadınlardan aldığımız vajinal sürüntü örneklerinin kültürleri çalışılarak, bunların kültürü yapılarak ya da PCR testi yani etkenin DNA'sı araştırılarak etkeni belirleyebiliyoruz. Peki şüpheli bir temastan ne kadar zaman sonra bu testleri yapmak gerekiyor? Yani belirtilerini beklemek mi gerekiyor? Hani şüphe duydunuz, böyle bir temas oldu. Mesela bu da kişilerin çok panikle bize başvurduğu bir durum. Şüpheli bir temasları oluyor. Hemen ertesi gün ya da 1-2 gün sonra bize geliyorlar. Biz araştırmak istiyorum diyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları acaba kaptım mı diye. Şimdi maalesef temastan hemen sonra testlerinizin pozitif olması mümkün değil.
Şöyle bir bilgimiz var, 2 ayrı gruba ayırayım. Bir partner var. Zaten uzun süreli hali hazırda bir ilişkiniz var. Partnerinizle bir cinsel yolla bulaşan hastalık çıktı diyelim ki. Sizin de kadın doğum uzmanına başvurmanız gerekir. Sizde sadece o enfeksiyonun tedavisi düzenlenmez, yanında eşlik ediyor olabilecek diğer enfeksiyon hastalıkları da araştırılır. Bu bir. 2. Bir kez temasınız oldu. Yani uzun süreli bir temas yok ortada ama şüpheli bir temasınız oldu. Ne yapmanız lazım? Şimdi bazı testlerin sonuçları yaklaşık 15 gün sonra pozitifleşebiliyor. Daha çok bakteriyel enfeksiyonları aldığınız zaman yaptığımız testler 15 gün sonra, 2-3 hafta sonra pozitifleşebiliyor. Ama viral enfeksiyonlarda durum böyle değil. Hepatit B, C, HIV bu testler en az 3-6 ay sonra yapılmalı. Çünkü belli bir dönem var. Seronegatif dönem. Yani kanda sessiz dönem dediğimiz. Evet, sessiz dönem var. Dolayısıyla biz sizinle ilk temasınızda bu testleri gönderip size her şeyin tamamen temiz olduğunu, hiçbir problem olmadığını söyleyemeyiz. 6 ay sonra mutlaka testleri tekrar etmemiz gerekiyor. Hocam bu sessiz seyirde de bulaştırıcılık var mı? Var, tabii ki var. Yani bazısında hiçbir bulgu olmadığı halde bulaştırıcılık özelliği var. Evet, zaten cinsel yola bulaşan hastalıkların en kötü özelliği de bu. Hem semptom vermiyorlar, yani hiçbir şikayet vermiyorlar, hem taşıyıcısınız, farkında değilsiniz ve bulaştırıcılığınız da devam ediyor. Yani sadece siz değil, aslında birçok başka insanı da mağdur edebiliyorsunuz. Evet. Peki şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi biz kadınlar üzerinden konuşuyoruz. Evet. Sonuçta cinsel yola bulaşan bir hastalıksa bir partnerinden bulaşıyor. Erkeklerde bunun belirtileri nasıl olur? Şöyle, şimdi erkeklerde de en çok aslında şikayet vermeyen enfeksiyonlar bunlar. Örneğin Human Papilloma Virüs, HPV, genital sihir etkeni. Erkekte hiçbir problem yok, hiç sihiri yok. Ama partneri kendisiyle işte birlikte olmaya başladıktan 5-6 ay sonra sihirler çıkartmaya başlıyor. Hiçbir şikayet vermeyen bir kere ekip var. Bu böyle olabilir. İkincisi, Ya aslında şöyle bir şey de uyanıyor. Bu sefer enfeksiyonu sanki bayan taşımış gibi de oluyor. Hani belirti onda görünüyor, erkekte görünmüyor belirti. Daha sinsi oluyor. İşte öyle algılanıyor. İşte aslında o şekilde, değil. evet, İşte algı sessiz o dediğimiz şekilde. döneme geçiyor. Tabii. işte. Evet, algı Evet. böyle bir şey oluyor yani. Genelde hikayelerden şöyle bir şey çıkıyor. İşte eskiden, zamanında, yıllar öncesinde benim böyle bir hikayem vardı ama ben onları yakarak temizlettim. Bende hiç genital sihir yoktu. Yıllar sonra sana nasıl geçer? Ben zaten tedavi olmuştum diyor kişi. Maalesef şimdi biz bu yöntemleri kullanarak, işte yakarak, kökünden keserek lezyonları çıkarıyoruz ama hücresel seviyede biz o virüsü tamamen sıfırlayamıyoruz. Bu kişinin bağışıklık sistemiyle alakalı bir şey. Aslında bağışıklık sistemi yenecek o virüsü. Vücuttan tamamen atacak olan o. Eğer atılmazsa partnerine geçebiliyor. Onun dışında gonore gibi böyle çok bariz sıkıntısı yapan, idrarda yanma yapan, işte üroplazma, mikoplazma gibi enfeksiyonlar var. Erkeklerde de kadınlara benzer şekilde idrarda yanmalar, kaşıntılar, ilişki sırasında ağrılar gibi şikayetler olabiliyor. Tabii ki erkeklerde de siil çıkabiliyor, genital bölgede uçuklar çıkabiliyor. Yani onlarda da var ama işte en kötü, en bizi zorlayan grup bu şikayeti olmayan ve partnerine virüs bulaştırmış olan grup. Evet. Ya burada aslında önemli olan kimin kime bulaştırdığı değil çok fazla. O zaman hocam hemen tedaviye geçelim. Peki kombine tedavi uygular mıyız yoksa bireysel tedaviyle mi devam ediyoruz? Biraz açıklarsanız bize bu detaylarını. Şöyle, kesinlikle tedavi etmemiz gerekiyor ama sadece kişiyi değil. Tedavideki amaç şu. Kişi cinsel yolla bulaşan hastalığa sahip. Peki ben kendisini tedavi edeyim. Partnerini tedavi etmezsen buna kesin bir çözüm bulmam mümkün mü? Değil. Tabii ki değil. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Biz sadece kişiyi değil, partnerini de tedavi ediyoruz. Hani ona da bir tertip ilaç biz düzenliyoruz partner tedavisi olarak ya da onun da muayene olmasını sağlıyoruz. Çiftler tedavilerini alırlarken bakteriyel enfeksiyonlarda tedavi süresi bitiminden yaklaşık 1 hafta sonrasına kadar asla cinsel ilişkiye girmiyorlar. Yani cinsel perhiz de öneriyoruz aslında. Ve sonrasında ilişkiye girmeye başladıktan sonra da
tekrar temiz bir kültür testi elde edene kadar bariyer bir yöntem kullanmalarını istiyoruz. Testimiz temiz olana kadar bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Amacımız nedir? Amacımız iki kişinin, yani çiftin tamamen iyileşmesini sağlamak, birbirlerine tekrar enfeksiyon bulaştırmalarını engellemek, diğer insanlara ya da çok eşli de olabilirler sonuçta, geçişleri engellemek ve komplikasyonları önüne geçmek. Çok teşekkür ederiz. hocam. Ben Ağzınıza Ben sağlık. teşekkür ediyorum. 8'de Sağlık'ta bugün çok değerli hocamız, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Esra Saygılı ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar.